Merhaba. Bugün küçük bir sohbet videosu çekmek istiyorum. Normalde haftada bir video çekmeye çalışmama rağmen bu video bir sohbet videosu olacak ve diğer videolar gibi beni günlerce uğraştırmayacak. O yüzden affınıza sığınarak bazen hafta içi günlerde böyle konu dışı sohbet videoları çekeceğim. Dün YouTube yayıncılar için oluşturduğu kanaldan bir video yayınladı. Update the YouTube's Dislike Count başlıklı videoda yayıncı ilişkilerinden Matt Cowell, YouTube'un yaptığı bir değişiklikten bahsetti. Cowell'ın açıklamasına göre YouTube'da yer alan beğenmeme sayısı kaldırılıyor. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Beğenmiyorum yani dislike düğmesi kalacak ama siz videoyu kaç kişinin beğenmediğini göremeyeceksiniz. Bu bilgiyi sadece videoyu yayınlayan kanal yetkilileri görebilecek. Şüphesiz bu aslında fiili olarak bu düğmenin işlevini oldukça azaltıyor. Çünkü sonucunu kendisinin ve diğer insanların görmediği bir düğmeyi insanlar pek kullanmak istemeyecektir. Şu an bir video izliyorsunuz, beğenmezseniz dislike düğmesine basıyorsunuz. Bunu da diğer insanlar dislike sayısından görebiliyor. Kimse bu aktivitenizi görmezse siz de pek katılmak istemezsiniz haliyle. Peki YouTube neden dislike düğmesini kaldırıyor? Kendi açıklamaları bu düğmenin kötüye kullanıldığı yönünde. Cowell'a göre bazı gruplar internette organize olup bazı videoları dislike yağmuruna tutuyor. Açıkçası ilginç bir iddia. Cowell bunun içerik üreticilerini strese ve utanma duygusu içine soktuğunu da iddia ediyor. Peki gerçekten böyle mi? İçerik üreticileri bu konuda ne düşünüyor? İlk fikrimiz zaten Cowell'ın şikayet ettiği video ile başlıyor. İçerik üreticilerine yönelik bu video şu an itibariyle 864 bin kez izlenmiş. 10 bin kişi bu videoyu beğenmiş, tam 50 bin kişi ise beğenmemiş. İronik bir durum değil mi? Bir yerlerde birileri örgütlenip dislike tuşuna beraber basmış olabilirler mi? Yorumlara şöyle bir göz gezdirdim. Şu an itibariyle bu video 60 bine yakın yorum almış. Tahmin edebileceğiniz gibi yorumların hemen hepsi karara tepki gösteren yorumlar. Milyonlarca aboneye sahip YouTube yorumcuları yorumlarında da karara tepkilerini göstermişler. Örneğin 3 milyona yakın abonesi olan Tayaco, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü video altına yazmış. Hatta bu konuyla ilgili bir videoda çekerek kararı aptalca bulduğunu söylemiş. Tayaco, YouTube'un gerekçelerini de çelişkili bulmuş. 700 bin aboneye sahip Military History Visualized kanalı ise 5 yılda 500'den fazla video çektiğini ve dislike kampanyası ile hiç karşılaşmadığını söylüyor. 1 milyon aboneli SolarSense ise bu dislike kampanyası ile ilgili araştırmanın ve rakamların nerede olduğunu soruyor. Yine 1 milyon aboneli Philly Daily ise içerik üreticilerine dislike saldırılarından koruma açıklamasını gülünç buluyor. Philly Daily bunu YouTube'un yayınladığı şirket reklamlarının dislike alması nedeniyle reklam politikası için yaptığını iddia ediyor. YouTube'un en büyük kanalı olan 110 milyon aboneli PewDiePie ise kendi kanalında bu konuyla ilgili bir video yayınladı. Diğer sosyal medya platformlarında dislike düğmesinin veya sayısının olmamasını anlayabildiğini, çünkü insanların içerikleri saniyeler içinde kaydırarak geçebildiğini söylüyor. Ancak YouTube'da insanların kötü videolar ile vakit kaybetmemesi için bu dislike sayılarının çok faydalı olduğu düşüncesinde. YouTube'un yayıncı kanalında yayınladığı bu videoya yönelik yorumlar oldukça tepkili ve öfkeli. Peki nedir yayıncıları bu kadar öfkelendiren? Öncelikle küçük bir kanal sahibi olarak beğenmeme düğmesi beni hiç rahatsız etmiyor. Benim de beğeni oranı çok düşük videolarım var, evet. Ancak video izleyip insanların neyi beğenmediğini anlamaya çalışıyorum. YouTube bunu yorumlar aracılığıyla yapabileceğimi iddia ediyor. Ancak YouTube'daki yorumların hepsi çok iyi niyetli olmayabiliyor veya öznel düşünceler olabiliyor. Binlerce kişinin izlediği bir videoda bir kişi çıkıp ağzına geleni söyleyebiliyor. Ancak bir videoyu 80 kişi beğenirken 60 kişi beğenmezse bu bana bir şeylerin yolunda olmadığını gösteriyor. Bundan mesajlar alıyorum. Rahatsız da olmuyorum. Neden olayım ki? Burası sosyal bir platform. Beğenilmek kadar beğenilmemek de olağan. İşte bence yayıncıları en çok kızdıran da bu. İyi niyetli bir şekilde yayın yapan kanalların sahipleri, ister küçük olsun ister büyük, beğenmeme tuşundan hiç rahatsız değiller. Hatta faydalanıyorlar. Yorumlarda da görüldüğü gibi çoğu benimle aynı fikirde. Ama buna rağmen YouTube'un bu düğmeyi kaldırırken yayıncıları koruduğu iddiası onları öfkelendiriyor. Başka bir amaca alet olduklarını hissediyorlar. Mesela 6 Aralık 2018'de YouTube resmi kanalından YouTube Rewind 2018 Everyone Controls Rewind başlıklı bir video yayınlamıştı. 220 milyon kez izlenen bu video 3 milyon beğeni ve tam tamına 19 milyon dislike aldı. YouTube kendi hoşuna gitmeyen bir düğmeyi kaldırmak için diğer yayıncıları bahane ediyor olabilir mi?
Veya özel şirketler kendi yayınladıkları reklam içerikli videolar beğenilmeyince reklam yayınlamakta çekingen davrandıkları için YouTube rahatsız olmuş olabilir mi? Nedenini tam bilemiyorum ama konunun içerik üreticilerini korumakla pek ilgisi gözükmüyor. Yorumlarda bu kadar tepki gösterilmesinin, bu kadar dislike atılmasının ana nedeni de bence bu. YouTube bu kararı alırken içerik üreticilerinden bu kadar sert bir tepki bekliyor muydu bilinmez. Ama muhtemelen kararın pek iyi karşılanmayacağını bekliyorlardı. Çünkü birilerinin dislike kampanyası yaptığı veya içerik üreticilerinin dislike alınca utanıp demotive oldukları gibi gerekçeler pek elle tutulur gerekçeler değil. Haliyle bu karar üreticiler tarafından onaylanmayacaktı. Ama ne ölçüde bir tepki beklediklerine göre bu kararlarının arkasında durup durmayacakları netleşecek. Fakat herkes için en iyisi bu karardan vazgeçilmesi gibi görünüyor. Çünkü YouTube'un iddia ettiği gibi bu kararın benim gibi küçük içerik üreticiler için alındığını ben de sanmıyorum. Umarım dislike düğmesi kalır. Biz de kötü videolar hazırladığımızda sonuçlarına katlanır ve daha iyisi için çaba gösteririz. Siz izleyenler de fikirlerinizin başkaları tarafından da görüldüğünü ve ne kadar paylaşıldığını fark etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.